Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere Beagle ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi bu köpeklerin ana vatanı İngiltere. Aslında geçmişi antik Yunan dönemine kadar dayanan bu ırkın bir süre sonra İngiltere'ye gelip İngiltere'nin yerel teriyerlerle ve tazılarıyla eşleşmeleri sonucunda, melezlemeleri sonucunda ortaya çıkmış olan bir ırktır Beagle'lar. Beagle'lar aslen geçmişte av köpeği olarak, yoğunlukla av köpeği olarak kullanılan köpeklerdi. Ancak günümüzde Beagle'lar daha çok aile köpeği olarak tercih edilen köpekler. Son derece sevimliler, gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir fizikleri var. Çok güzel görüntülü kulakları, çok güzel tüyleri, görüntüleri çok güzel ve çok sevimli köpekler. Ancak tabii ki sevimlilik sizin köpek edinmede, bir Beagle edinmede tek kriteriniz olmaması gerekiyor. Bu ırkın bir takım problemli tarafları da var. Bunları da daha doğrusu sizler için problemli olabilecek tarafları da var. Mutlaka edinmeden önce bilmeniz gereken. Bu ırk bir av köpeği olduğu için aslen hala kanında o av dürtüsünü yüksek miktarda taşıdığı için en büyük problemi Beagle'ların odaklanma problemleridir. Dikkatleri son derece dağınık köpeklerdir. Çevre algıları çok yüksektir. Bu da onların içgüdülerine paralel şekillenmiş olan bir şeydir. Günümüzde aile içinde edinilmiş olsa da Beagle yine Beagle'dır ve dağınık dikkatli, burun reseptörleri çok kuvvetli. Bu ırkı dolaştırdığınızda, gezdirdiğinizde gördüğünüz yegane şey burunlarının yerden kalkmadığıdır. Çünkü çok kuvvetli burun reseptörleri var. Koku alma duyuları çok gelişkin, av köpeği olmalarına bağlı olarak. Bu yüzden de sürekli koklar pozisyonda, gezinti modunda olan köpeklerdir. İnsanla ilişki kurmada belli bir yaşa gelene kadar güçlük çeken köpekler. Dolayısıyla bir Beagle sahibi olduğunuz zaman küçük yaştan itibaren en çok üstünde durmanız gereken konu odaklanma çalışmasıdır. Dikkatleri çok dağınık olduğu için, çevre ilgileri de çok yüksek olduğu için daha çok çevreye yönelik algıları gelişkindir. Dolayısıyla Beagle gibi bir köpeği çok emin olmadığınız ortamlarda, güvenli olmayan ortamlarda kesinlikle kayıtsız dolaştırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü dikkatini çeken herhangi bir şey olduğu zaman o yöne doğru hızla hareket edebilen köpeklerdir. Bu da kontrolsüz alanlarda köpeğinizin başına bir şey gelmesi, kötü bir kazanın yaşanmasına sebebiyet verebilir. Beagle'lar küçük ırklarla orta boy ırkların arasındadır. Daha çok orta boy ırklar sınıfına giren köpeklerdir. Medium size olarak kabul edebiliriz. Ağırlıkları, erişkin ağırlıkları 12-13 kiloyu maksimumda görmesi gerekir Beagle'ların ama günümüzde aile köpeği olarak beslenen Beagle'ların genellikle obezite ile burun buruna olduğunu çok sık gözlemleriz. Çünkü obur ırklar, yemek yemeyi çok seven ırklar, eğer hayvan sahibi de kontrolsüz bir beslenme programı oluşturduysa köpeğine obezite ile karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. O yüzden beslenmelerine dikkat edilmesi gereken köpekler. Kısa tüylüler ama kısa tüylü olması sizi yanıltmasın. Bu tüy dökmeyeceği anlamına gelmez. Bazen kısa tüy daha sıkıntılı olabilir. Ne gibi? Bu hayvanlar da tıpkı diğer köpekler gibi tüy dökerler ve kısa tüylü oldukları için tüyler özellikle parkelerin arasına girer, koltuklara saplanır, kıyafetlerinize saplanır. Bazen kısa tüylü olması sizin için handikap haline gelebilir. O yüzden Beagle edineceğiniz zaman tüyü tolere edebilecek pozisyonda olduğunuzdan emin olun. Bu ırkın renk varyeteleri vardır. Burada gördüğünüz gibi tricolor denilen kahverengi, siyah ve beyazdan oluşan renk. Bicolor olabiliyor, yani sadece beyaz kahverengi olabiliyor. Black, tan and white olabiliyor, yani krem rengi ve beyaz gibi renk varyetelerini Beagle'da gözlemlememiz mümkün. Bu ırkın ortalama yaşam süresi 10 ila 15 yıl arasındadır. Irkın kendine has genetik bir takım hastalıklara yatkınlığı vardır. Hipotiroidizm, yani tiroid yetmezliğine yatkınlığı olan bir ırk. Bunun haricinde bazı göz anomalilerine yatkınlığı olan bir ırk ve gözleri biraz dışarıya doğru olduğu için ve boyları da kısa olduğu için konjüktivite yatkınlığı yüksektir. Alerjenlerin içerisinde dolaştığı için, yani boylarının kısa olmasına bağlı olarak. Yine bu ırka spesifik nörolojik bir takım problemler vardır. Beagle Pain Sendrom denilen bir sendroma, ağrıyla karakterize, hayvanın hareket edemez hale gelmesi, ciddi ağrılı nörolojik bir hastalığa da yatkınlığı vardır. Bunun haricinde bu ırkın maalesef
en çok yüzdede görülen epilepsiye olan yatkınlığıdır. Yine Beagle sahiplerinin epilepsi benzeri ataklar, SARA benzeri ataklar gözlemlediği takdirde hemen veterinerine başvurması gerekir. Çünkü genetik olarak bu hayvanlar epilepsiye yatkın. Yine bu ırkın yatkın olduğu hastalıklardan bir tanesi de kanser. O yüzden köpeğinizi ilerleyen yaşlarında, yani özellikle 4-5 yaşı geçtikten sonra severken mutlaka günlük olarak vücudunu kontrol edin. Normalin dışındaki şişkinlikler, elinize gelen oluşumlar söz konusu olursa bunları dikkate alın ve takibe almanızı tavsiye ederim. Yine Beagle'ların kısa bacaklı olmasından kaynaklı olarak özellikle ön bacaklarda gelişim bozuklukları ve cücelik. Bu ırkın yine genetik olarak karşımıza çıkan rahatsızlıklarıdır. Söylediğim gibi çok obur bir ırk, o yüzden beslenmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle belli bir yaştan sonra bazal metabolizma düştüğü için hayvan daha az enerjiye ihtiyaç duyar ama biz beslenmeyi sürdaim arttırırsak, iyi egzersiz etmeyip besinini yüksek tutarsak otomatikman bu yağlanmalara sebebiyet verecektir. Yağlanmalar da obezitede birçok kalp ve karaciğer yağlanması gibi problemli durumlara yol açabilir. O yüzden beslenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Kilo almamalarına özen göstermek gerekiyor Beagle'ların. Beagle'lar çok enerjik hayvanlardır. Çok iyi aile köpeği olabilirler. Tolerasyonları çok yüksektir. Özellikle çocuk tolerasyonları çok yüksektir. Ve aile içerisinde agresyon problemi minimal köpeklerden bir tanesidir. Hep böyle enerjik ve sevgi dolu köpeklerdir. Hareketli ve mutludurlar. Ama dediğim gibi çok egzersiz isterler. Hareketlilikleri yüksektir, dikkatleri çok dağınıktır. Ama bir yandan da egzersize olan düşkünlükleri de yüksektir bu ırkın. Bu ırk eskiden sürek avlarında kullanılan köpekler olduğu için burun yapılarının çok kuvvetli olmasına bağlı olarak topluca tilki avlarında, tavşan avlarında, bazı kuşların avlanmasında topluca hareket etmeyi seven köpekler, sürü mentaliteleri çok ön plandadır. O yüzden bir Beagle'ı köpek parkına götürdüğünüz zaman gözlemleyebileceğiniz şeylerden bir tanesi parkın içerisinde, grubun içerisinde en aktif olan köpek olduğu ve sahibini genellikle en az önemseyen köpek olduğunu görürsünüz. Çünkü sürü haline geldikleri zaman kontrolü genellikle kaybeden, dikkatleri çok dağılan köpeklerdir Beagle'lar. Ama bir Beagle beslemeyi hedefliyorsanız, eğer egzersizlerine vakit ayırabilecekseniz ve onun inatçılığı, dikkatinin dağınıklığı sizi çok fazla yormayacaksa tabii ki bir Beagle edinebilirsiniz. Bu hayvanın kışın soğuğa karşı direnci birazcık düşüktür. Çok da değil, kısa tüylü olmasına bağlı olarak değil ama direnci birazcık düşüktür. Kışın soğuk havalarda korunma ihtiyacı içerisine girebilir. Korunma ihtiyacından kastım ne? Özellikle evde beslenenler için küçük kıyafetler, ince kıyafetler giydirerek köpeği biraz soğuğa karşı dirençli hale getirmek mümkün. Dışarıya çıkışlarında tabii ki soğuk havada dışarıya çıkartmayın demek istemiyorum. Egzersizlerine tabii ki devam edecek kışında. Ama bazı elbiseler giydirerek soğuğa karşı önlem alınabilir. Beagle'lar ufak yapılı köpekler olduğu için transport kolaylığı vardır. Yeri geldi mi kucağınıza alabileceğiniz bir köpek. Bir yerden bir yere nakletmek oldukça kolay Beagle'ları. Yine Beagle'lar her ne kadar böyle inatçı ve sadece aile köpeği gibi lanse olsa da kafanızda ya da lanse edilseler de aynı zamanda çok iyi görev köpeği de olabiliyorlar. Özellikle Amerika'da havaalanlarında tarım dedektör köpek olarak yoğunlukla Beagle'ları görürüz. Zaten bu hayvanların burunları çok kuvvetli demiştim ve buna bağlı olarak da yiyeceklerin, aynı zamanda da oburlar, yiyeceklere karşı düşkünlükleri yüksek. Bu özelliklerinden faydalanarak gümrük kısımlarında, havaalanlarında çantanızda bir yiyecek geçiriyorsanız, örneğin bir elma geçiriyorsunuz ki bu yaşanmış bir olay. Benim bir arkadaşım Amerika'ya gittiğinde çantasına bir tane elma koyuyor ve havaalanında geçerken Beagle'la kişi çanta koklatırken köpek sinyal veriyor çantasına ve açıyorlar. Elmayı hemen poşete koyup alıyorlar. Çünkü ülkeye herhangi bir tarım zararlısının girmemesi hedefli oldukları için genellikle havaalanlarında bu amaçla kullanılabiliyor. Bunun haricinde narkotik dedektör köpek olarak kullanılabiliyor ama itaat algıları düşük olduğu için narkotik dedektör köpekler aynı zamanda itaat algılarının da yüksek olması bekleniyor. Sadece burun reseptörlerinin kuvvetli olması yeterli değil ve sahiple korelasyonlu çalışmayı gerektiren işler, özellikle narkotik dedektör
köpeklerin veya da bomba dedektör köpeklerin yaptığı işler. Dolayısıyla Beagle bunun için çok iyi bir seçim değil ama örnekleri var. Yani narkotik dedektör, bomba dedektör olarak kullanılan Beagle'lar da var. Aynı zamanda Beagle'ları günümüzde kanser dedektör köpek olarak da görebiliyoruz. Burunları dediğim gibi çok kuvvetli ve buna bağlı olarak kanserin tespitinde vücuttaki koku değişimleri veyahut da derideki kanser hücrelerinin yarattığı koku değişimlerini tespit ederek kanseri de teşhis ettikleri gözlemlenebiliyor. Beagle'lar bu görevleri de görebiliyorlar. Bir Beagle edinmeyi hedefleyen bir kişinin sadece köpeğin sevimli görüntüsü ve küçük olmasından ve kısa tüylü olmasından yola çıkarak edinmemesi gerekiyor. Bu ırkın da enerjik olduğu, hiperkinetik olduğu, dikkatinin dağınık olduğu, eğitilebilirliğinin düşük olduğunu, meraklı olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden bir Beagle edinme hedefiniz varsa bunları hesaba katın ve öyle edin.